Bugün oyunda savaş nasıl yapılır bunu göstermeye çalışacağım. Kendi bilgim dahilinde. Çok fazla bu konu hakkında bilgim var mı? Açıkçası bu konu hakkında çok fazla bilgim yok. Ee, Yine de elimden geldiğince size anlatmaya çalışacağım. Çünkü birkaç arkadaş nasıl yapıldığını gösterir misin diye talepte bulundu. Bu sebeple elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Bizim için öncelikle ilk başta bilmemiz gereken şey hangi ordu hangi ordunun antisidir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Anti dediğimiz ne? Hangi birim yener? Bunu da çok hızlı bir şekilde şuradan görebiliriz. Bakın burada silah şuraya tıkladığımız zaman ne diyor? Güçlü mızrakçı, zayıf at. Yani mızrağı silahşör yener ama at da silahşör yener demek. Silahşör şimdi mızraktan güçlü. Mızrak attan güçlü. At da silahşörden güçlüdür. Bu her zaman böyledir. Ee, Menzilli bütün birimlerden daha zayıf. Kuşatmada normal. Bu da tabii ki de bütün birimlerden güçsüz ama savunmaya karşı daha güçlü kuşatma. Daha sonra burada bizim için önemli olan noktalar neler? Size hemen hızlıca göstereyim. Burada tabii ki de bizim yöremiz çok önemli. Daha sonra kale seviyemiz çok önemli. Burada göreceğiniz üzere tokenlerimiz çok önemli. Tabii ki de itemlerimiz çok önemli. İsterseniz hemen hızlıca bir tane ne yapalım? Mızrakla saldıralım biz bugün. Mızrak kimden güçlüydü? Mızrak attan güçlüydü. Ama silahşöre karşı daha zayıftı. Hemen isterseniz hızlıca bir mızrak itemi yapalım hep beraber. Şimdi buraya geliyoruz. Normalde ne yapıyoruz? Mızrakçıların saldırısına tıkladığımız zaman bakın bu normalde benim mızrak itemim. Hemen buradan mızrağı bulabilir miyiz? Evet, hemen burada hızlıca bulabiliriz. Bu şekilde eldivenimizi taktık. Zırhımızı takıyoruz. Mızrak. Bu yeni gelen setlerden. Eski mızrak itemlerim benim kırmızıydı. Muhtemelen Divine de olabilirdi şu anda. Ancak bütün bu itemlere egzotik satıcıdan değiştirdiğim için eski itemlerimi yakmak zorunda kaldım. Yine mızrakçıların saldırısı diyelim. Bakın burada oldu saldırısı %350 veriyor. Bunu kullanalım. Mesela mızrakçıların saldırısı dedik. Bunu giydik. Yüzümüzü taktık. Mızrakçıların saldırısı. Burada önemli olan nokta nedir? En yüksek bonusu vereni kullanıyoruz. Yine aynı şekilde nerede? Mızrakçıların saldırısı ve sağlık. Burada sarı item var. Bunu giyelim. Burada da şunu yapabiliriz. Şimdi pelerinlerde çok fazla mızrak saldırısı olmadığı için size hemen göstereceğim. Pardon, yanlış yazdım. Mızrak hücum üstünlüğü, savunma üstünlüğü. Bunlar da çok önemli savaşta. Birazdan anlatacağım bunları da. Burada da bakın bu pelerin ne veriyor ekstra olarak? Düşman oyuncu silahşör saldırısı ve sağlığı eksi 800 veriyor. Bu ne demek? Mızrak silahşörden daha güçsüz olduğu için silahşörle saldırı yapıldığında karşı taraftaki oyuncunun saldırısı ve saldırısı ve sağlığını %800 azaltıyor demek. Bunu da giydik. Normalde e, şunu giyebiliriz. Ben size birazdan Titan setinin neden giydiğimi söyleyeceğim. Şimdi bu Titan seti ama bunun yerine şunu da kullanabiliriz. Bunu kullanan arkadaşlar var. Bonusları daha iyi olduğu için. Şimdi mızrakçının saldırısı 315 veriyor bakın. Sağlamlıktan gelen mızrakçı gücü ne demek? Bu da ordu sağlığının %8 kadar bonusunu mızrakçı saldırısı olarak al diyor. Bunu da giyebiliriz. Şimdi size Titan setini neden giydiğimi anlatacağım. Şimdi Titan setini burada da Titan'ı giyeceğim. Çünkü ben saldırırken genel olarak böyle saldırıyorum. Burada da savunma yazdığımız zaman pardon, menzilli saldırı olacaktı. Gerçi savunma da veriyor ama menzilli klik ve de savunma etkisi dayanıklı veriyor. Şimdi ben Titan setini neden giyiyorum? Titan setine karşı taraf bana saldırı yaptığı zaman örnek veriyorum bir tane oyuncuya vuracağım ben. Yanıma da güçlü bir oyuncu geldi. Ben o adama diyelim ki bir saniyede vuruyorum. Hemen vurdum çektim mesela. Eğer ben bu Titan setini giymezsem eğer karşıdaki oyuncu da bana bir saniyede vurabilir. Ama ben bunu giydiğim zaman karşıdaki oyuncu 3 saniye 4 saniye veya 2 saniyede vurabiliyor buna. Bu da benim kalkan almam için yeterli bir sebeptir. Şöyle göstereyim size hemen. Pardon, bu yanlış yere girdim. Şu alttaki olacak. Evet.
Ordu saldırı ve sağlığı 3000 veriyor. Artı 3000 veriyor. Düşman sefer süresi artı 75 veriyor. Zaten bunların da hepsine baktığımız zaman bunlar da düşman sefer süresi eksi olarak veriyor. Artı ordu saldırı ve sağlığı veren de var Titan setinde. Bundan dolayı ben Titan setini tercih ediyorum. Şimdi Titan setimizi giydik. Kıyafetlerimizi dizdik. Diyelim ki bir oyuncuya saldıracağız. Hazırlık yapıyoruz. Burada ben bu arkadaşı seçtim. İsmi nasıl söyleniyor bilmiyorum. Ondan dolayı söylemeyeceğim. Ee, Daha sonra tokenimi ayarladım buradan. Mızrak tokenim ve silahşör tokenim benim ikisi aynı yerde. Daha sonra emsalsizimize geldik. Emsalden mızrağı seçtik. Yeteneğe geldik. Yetenekten de saldırı olanı seçtik. Benim saldırı yeteneğim bunlar. Mızrakta, silahşörde ve atta hepsini aynı kullanıyorum. Diyelim ki karşı taraf ben biraz önce gözcü göndermiştim. Bakalım ne kullanıyor? Mızraklar ve menzil. Bu arkadaşı ben mızrakla da vurabilirim. Mızrak kullandığı için silahşörle de vurabilirim. Neydi? Silahşörü mızrağı her türlü döverdi. Bu arkadaşa silahşörle de vurabiliriz. Ama bu arkadaşın 1.42 milyon bakın ordu savunması var. T7 savunması var. 1.4 milyonda TA savunması var. Bu arkadaş saldırırken ben nasıl saldıracağım? Diyelim ki bu arkadaşın kalkanı düştü. Bu adama ben saldıracağım. Tıkladık. Saldır dedik. Buraya geldik. Şimdi sıfırdan ordu kuracağız sizinle. Mızrakla saldıracağım için. Şimdi bizim unutmamamız gereken karşı taraftaki arkadaş diyelim ki bu arkadaş süvari olarak duruyor. Bu adama mızrakla vuracağım. Mızrağı tıkladım her yere. Daha sonra bu arkadaşta T7 savunma olduğu için ve de T6 savunma olduğu için yaklaşık 2,5 milyon savunması olduğu için bu arkadaşa kuşatma ekliyorum. Yani mecbur kuşatma vurmam lazım ki benim ordumu onun savunması yok etmesin. Daha sonra taktiğimize geldik. Taktikten de ben mızrakta genel olarak kanat hücumu kullanıyorum. Kanat hücumunda da hangi taktik kullandığımı söyleyeyim. Pusuyu kullanıyorum kanat hücumu. Pusu ne işe yarıyor? Düşman tertibinde yeterince boşluk bulunması durumunda 3 dost bölük savaşa düşman hatlarının gerisinde veya arkasında arasında başlar. Yani bu ne demek? Ön taraftaki şöyle göstereyim size. Şu 3 slot yani şu 3 birim asker düşman askerinin yani düşman savunmasının arkasında başlıyor. Bu da size savaşta avantaj sağlıyor. Bayağı çok sevdiğim bir taktik. Mızrakta genel olarak bunu kullanıyorum ben. Bu şekilde arkadaşa vurduğumuz zaman tabi bu arkadaşın bonusları da çok önemli. Bir bakalım. Bu arkadaşı normalde biz mızrakla vurduğumuz zaman yakabilir miyiz? Bakın bu arkadaş duruşu mızrakta ama şu anda menzil mızrak karışık gözüküyor. Muhtemelen ordusunu sadece saldırıya almış ve bırakmış. Belki de şampiyon da olmayabilir kalede bilmiyorum emin değilim. Ama 199 benim gibi Titan seti kullanıyor. Mesela buraya geldik. Diyelim ki bu arkadaş duruşu süvari olsun. Süvari de ve de bu arkadaşın savunması olduğunu düşünelim. Deminki arkadaş gibi. Vurduğumuzda büyük ihtimalle biz bunu yakarız. Ama aslında karşı taraf mızrak olarak duruyorsa, silahşör mızrağı yeniyorsa eğer buna normalde bizim silahşörle vurmamız gerekiyor. Bunda da hemen tekrar değiştirme yapıyoruz. Diyelim ki bu gösterdiğim şu arkadaşı saldıracağız. Mızrak olduğu için hız saldırıya geldik. Hemen kılıç savaş hattına çektik. Bu kılıç zaten aldık. Ben buraya 2 slot kuşatma koyuyorum. Hemen buradan da savaş narasını seçiyorum. Savaş narasını seçip bu şekilde vuruyorum arkadaşa. Yani burada da kılıç işlemlerinde bu şekilde. Ben bunları daha önceden de ayarlamıştım. Zaten videonun sonunda da size bu itemleri nasıl kazandığımı da çok kısa bahsetmek istiyorum. Yani oyuna illa para yatırmanıza gerek yok. Karşı tarafta işte o 20k bonusu var. İşte bu adam para yatırıyor. Ben 20k bonus asla yapamam diye düşünmeyin. Yapabiliyorsunuz. Benim 20k bonusum yok ama yaklaşık bir 17-18 civarı şu an bonus çıkartıyorum. Burada bizim için önemli olan taktikler. Bu şuradaki taktiklerin hepsini mümkün olduğunca 5 level yapmaya çalışın. Ben bunların hepsini fullledim. Yani buradakileri de fullledim. Şöyle göstereyim ben size. Bir tanesini fullleyemedim. O da menajer lojistiği kaldı. 222 tane şu parçadan istiyor. Ürkütücü yoldaş kaldı sadece benim. Geri kalan hepsini ben fullledim.
Bunları fulllemeye çalışın. Ve bunların hangisinin hangi yetenekleri verdiğini kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Çok önemli. Bunların bile birbirinin antisi var. Yani antisi dediğim ne? Silahşör mızrağı yeniyordu. Mızrak süvariyi, süvari de silahşörü yeniyordu ya. Bunlar birbirlerinin antisi oluyor. Yani süvarinin antisine mızrak, mızrağın antisine silahşör. Bu şekilde düşünün. Bunların da birbirinin antisi var. Buradaki şu informasyon kısmına dokunduğunuz zaman aşağı inemedim, pardon. Şuradan aşağıya geldiğiniz zaman bakın buradaki e, taktiklerin detaylı anlatımını burada gösteriyor. Buradan hepsini öğrenebilirsiniz. Savaş hakkında çok fazla anlatabileceğim bir şey var mı? Başka bilmiyorum. Yani bir tane video yükleyeceğim birazdan. O videoda da seslendirme yapacağım. Daha önceden çekmiştim videoyu. Adam sıfırlarken size orada da bir seslendirme yapacağım. Oradaki videoyu da bir izleyip gerçek savaş anında ne yapmanız gerektiğini görebilirsiniz. Diyelim ki bu arkadaş silahşörde duruyor. Bu arkadaş silahşörde duruyor. Son bir kez bunu gösteriyorum. Silahşörde duruyorsa eğer silahşörü süvari yenerdi. Hemen süvarimizi diziyoruz. Adam diyelim ki savunması var. Savunması varsa 2 slot T7 kuşatma eklemeniz bana göre yeterli. 4 slot ekleyen var. 3 slot ekleyen var. Bazı arkadaşların herkesin savaş taktiği farklı. Yani bunu siz savaş yapa yapa öğreneceksiniz. 2 slot kuşatma eklemiştik. Hemen buradan ben telaş kullanıyorum genel olarak süvari saldırısında. Ama burada unutmamanız gereken şampiyonu ve de süvari itemlerinizi şu şekilde göstereyim. Şu itemler. Süvari itemlerinizi giymeyi kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Daha sonra bu arkadaşı saldırdığınızda bakın yaklaşık 1-1,5 saniyede vurdu. Bunun vurma sebebi neden? Arkada 2 slot kuşatma olduğu için. Kuşatma varsa eğer ordunuzda, yani saldırı ordunuzda kuşatma varsa her zaman yavaş saldırır. Şimdi bakın tık hemen vurdu. Yani şuradan vursak, biraz uzaktan vursak herhalde birkaç saniye içinde vurur diye tahmin ediyorum. Bir saniyenin altında vurdu. Şöyle baktığımız zaman da zaten savaşı direkt. Zaten bu sıfır kale de, yani sıfırlanmış bir kale. Şu şekilde de bonusları da görebilirsiniz. Ama tabii bunu saldırırken süvari saldıracaksınız ya. En başta dediğim gibi buradan süvari tokeninizin olduğu şampiyonu seçmenize, ayrıca şuradan da emsalsiziniz eğer ayarlıysa emsalsizden de süvari yeteneklerini seçili olan slot seçmenizi öneririm. Şimdi vurduğumuz zaman da herhalde bir 200 ya da 300 deminki saldırıya göre artması lazım bonusumuzun. Şöyle bakalım, demin kaç çıkarmışız? 16k çıkarmışız. Şimdi kaç k çıkarmışız? 17.800, yani 1800 saldırı artmış. Bu da gerçekten de önemli bir bonus. Bazen de şöyle söyleyeyim. Sizin diyelim ki süvari bonusunuz 17k. Karşı tarafın süvari bonusu da 16 ya da 15 diyelim. Ama savaşı kaybediyorsunuz. Neden kaybediyorsunuz? Adam size saldırdığında veya siz saldırdığınızda kaybediyorsunuz. Yani adamın savunmasını yok ediyorsunuz. Her şeyde üstünsünüz. Savaşta önde gidiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz videoyu izlediğiniz zaman, savaş videosunu izlediğiniz zaman son anda bir anda kaybetmişsiniz. Neden kaybettiniz? Hemen size şöyle söyleyeyim. Ordu hücumu ve ordu savunması yüzünden. Karşı tarafın ordu hücumu ve savunması sizden yüksekse eğer bu sizin savaşı kaybetmenize neden olabilir. Benim bir ya da iki defa başıma gelmişti. Öyle söyleyeyim. Şimdi savaş videosunu göstereceğim size. Bu arkadaşı ben yanlış hatırlamıyorsam bir 2 hafta önce falan vurmuştum. Şimdi savaş esnasında ne yapmamız gerekiyor? Bunu göstereceğim size. Şimdi sizinle beraber ben de izliyorum. Önce gözcüğümüzü atıyoruz. Tabii göz attıktan sonra kalkan çekmeyi unutmayın kesinlikle. Bakın ben bu arkadaşa T1 ile saldırmışım ve savaşı kaybetmişim. Daha sonra bakın şimdi yaklaşık 2,5 milyona yakın T5 askeri var. Savunması yok. Daha sonra şimdi arkadaşın 2,5 milyon süvarisi olduğu için bu arkadaşa mızrakla vuracağız. Mızrak itemlerini daha önce göstermiştim zaten. Şimdi yeteneğimizi ayarladık. Şampiyonumuzu ayarladık. Tokenimizin bağlı olduğu şampiyonumuzu. Ve emsalsizimi ayarlıyoruz.
Bunları daha önce de zaten videonun başında bahsetmiştim. Şimdi saldırı seçeneğinden sonra arkadaşa mızrakla vuracağımız için mızraklar ve menzili seçtik şu anda. Kanat ucumu pusu. Bunu zaten anlatmıştım size. Savunması e, olmadığı için savunmaya gerek yok. Burada menzille beraber vurdum. Çünkü T1 askerlerini de arkada öldürmek istedim. Şimdi bu arkadaşı ilk vuruşta savaşı kazanamamıştık. İkinci vuruşta savaşı kazandık. Şimdi sıfırlama evresi. Evet. Yaklaşık 3-4 vuruş yaptıktan sonra arkadaş sıfırlandı. Şimdi geriye askeri kalmadığı için kaynakları çekmemiz gerekiyor. Kaynakları da hızlıca çekmek için şöyle sefer hızını aldık. Buradan evet ordu yüküne ve de hızlı saldırıda süvari daha hızlı vurduğu için, süvari hepsinden daha hızlı vurduğu için normalde süvari seçiyordum ben. Ancak burada kaynağı tek seferde daha fazla çekmek için kuşatma girdim. Emsalsizden de ordu yükünü çektik. Ama bakarsanız daha yavaş vuruyor. Normalde burada en mantıklısı olan süvariyle tık 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 bütün kaynakları çekmek. Raporlara bakacağız. Evet. Kaynağı bitti ve sıfırlama işlemi de sona erdi. Bütün kaynak da bize kaldı. Umarım faydalı bilgiler vermişimdir. Ee, Elimden gelince anlatmaya çalıştım. Ben de çok fazla bilgi sahibi değilim. Normalde şöyle göstereyim size. Şuradaki taktiklerin antileri var. Bunların hepsini bahsetmiştim. Antileri var. Atıyorum çelik sinirlerin antisi mesela telaş. Mesela bunları bilen bir arkadaşım vardı. John Türk. Oyunu da bana o öğretti. Edzem ve de John Türk öğretti. John Türk'ten rica ettim bunların antisini anlat diye. Çok fazla vakti olmadığı için maalesef videoya katılamadı. Eğer o olsaydı çok daha faydalı bir video olabilirdi. Eğer ikna edebilirsem ilerleyen zamanlarda onunla daha detaylı bir video çekmek isterim. Belki canlı yayın yaparız John'la beraber. Edzem'i de davet ederiz. Bilmiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden mutlu yıllar. Sağlıklı ve de esenle kalın.